Zam yaptım. Bu sefer yaptın. Bu sefer yok. Kaç yıldır yapmıyordun? 6 yıldır yapmıyordum. 2 hafta önce zam yaptım. Abi Türkiye'deki esnaflar şu an seninle gurur duyuyor. Adamlar ayda bir yapıyordu, sen 6 yılda bir yaptın. Sorumlu bir Türk vatandaşıysa, Türk ustaysa tek başına yaptığını burada 4 elemana yaptırırız. Neden burada hiçbir Türk'le çalışmayı düşünmedin? Toptancı seçeneğin çok olacak burada. Güzel bir dipnot, restoran açmak isteyenlere ve burada kebaplarımız var. Kebap diyorlar burada. Kebap diyorlar işte. Tavuk var. Tavuk döner var, et döner var. Onları çok mutlu, huzurlu görüyorlar sosyal medyada. Bu sefer şey düşünüyorlar, adam ne bileyim tostçu açmış, opluyor zıplıyor, öbürü bilmem ne açmış, çok mutlu. Ya abi, bir de çok paranın ölçüsü ne ki? Türkiye'ye gidiyor, dönüyor, geliyor, kadın çocuğu alıp gitmiş. Tabii. Çocuğu alıp gitmiş, bulamıyor da. Çocuk canına kıydı ya. 4 yıl. Oldu mu o kadar abi? Evet. Oldu. Vay be, 14 yıl oldu. 14 yıl oldu. Sonra ne demek? Demek iyi. Benim patron hanımım. Güzel. Benim parayla pulla bilmem benim alakam yok. Bu şekilde hallolur. Ondan sonra olmadı rüşvetimizi veririz, hallederiz. Biz çözeriz bu işi. Yani biz çözeriz bu işi ama o işler öyle yürümüyor. Bali'den yeni bir videodan, yeni bir günden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Yıllardır yurt dışında yaşayan Türkleri buluyorum ve onlarla güzel sohbet videoları hazırlıyorum. 2,5 sene önce Bali'ye geldiğim zaman burada bir kebapçı abimiz vardı. Pide, kebap yapan bir abimiz vardı. Onunla güzel bir video yapmıştık. Ailesiyle tanışmıştık. Küçük bir kız çocukları vardı, Dolunay. Belki hatırlarsınız. Şimdi yine aynı yere geldim. Yaprak Kebap Halafel isminde bir mekan, Nedret abimizin yeri. Zaman zaman görüşüyorduk zaten Nedret abiyle telefonda, fakat buraya gelme imkanım pek olmamıştı. Şimdi Nedret abimin yanına geldim. Burada güzel bir yemek yiyeceğim ve yine Nedret abiyle 2,5 yıl önce olduğu gibi güzel bir sohbet yapacağız. Güzel bir video hazırlayacağız. Bakalım neler değişmiş burada Bali'de. Bir de burada yaşayan Nedret abiden öğrenelim. Sonuçta Nedret abi burada uzun yıllardır yaşıyor ve burada evli, bir çocuğu var. Önceki geldiğimde çocuk çok küçüktü. Mini minnacıktı. Şimdi bakalım ne kadar büyümüş. Türklerle yaptığımız sohbet videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Şimdi mekandan içeri girelim. Patronumuz burada. Nedret abi. Hoş Selamlar. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsın abi? İyisin? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi gençleşmişsin ha. Allah razı olsun. Maşallah. Oo. Abi nasılsın? İyisin? Krallar çayını söyledim. Çay söylemiş abim. Gördüm seni. Sallama Türk çayı mı? Sallama lütfen abi. Türkçeyi sallamaya gelmez ama. Sallamaya gelmiyor aynen. İyisin abi. İyi şükür Allah'a. Sen nasılsın? Görmeyeli ne yaptın, ne ettin, neler değişti burada? Bak burayı da eklemişsin buraya. İşleri büyütmüşsün maşallah. Dondurmacı açmışsın. Tatlıcı mıydı burası? 2,5 yıl mı oldu? 2,5 yıl oluyor evet abi. Çocuklar büyüdü. Çocuklar büyüdü. Orayı kafe gibi falan açtık ya. Hem gelen otursun. Evet. Hem klimalı dediğin gibi orası. Güzel. Klimalı. Burada ne değişti abi? Burada aslında çok bir şey değişmedi ya. Biraz sen geldiğinde pide falan yapmıyorduk herhalde. Yapıyordum ben Yapıyor pideyi. muyduk? Bayağı bir gömüyordum burada. Yeni başladıydık. Öyle mi? Yeni mi başlamıştın? Yeni başladık. Güzel. Onu ilerlettik biraz. İşte aslında klasik ya. Güzel abi. Buralarda zaman yavaş işliyor. Neden öyle? Ben de öyle hissediyorum. Ben en son buraya geldiğim için. Ya yazı yok, kışı yok. Güneş aynı saatte doğuyor, aynı saatte batıyor. Bir bakıyorsun Güzel aradan mi, kötü mü? Kötü ya. Ya Tabii kötü. Bali'nin ya. kötü yanları değil mi bunlar? Yani Herkes bir yaz olur, bir kış olur. Tabii herkes çünkü Bali şöyle, Bali böyle çok güzel her şey anlatılıyor. Böyle Instagram profili anlatıyor. Kış gelince kışlıkları çıkartırsın. Evet. Tamam mı? Yaz gelince yazlıkları çıkartırsın. Aynen. O bir telaşa olur böyle. Tabii canım. Bahar temizliği olur. Burada bir tişört, bir şort bütün yıl geçiyor. Öbür yıl yeni bir tişört. Bir de parmak arası terlik. Tamam. Aynen abi. Menü aynı mı abi? Menümüz biraz daha gelişti. Zam yaptın mı abi? Gelişti ya. Zam yaptım. Bu sefer yaptın. Bu sefer yok. Kaç yıldır yapmıyordun?
6 yıldır yapmıyordum. 2 hafta önce zam yaptım. Abi Türkiye'deki esnaflar şu an seninle gurur duyuyor. Adamlar ayda bir yapıyordu, sen 6 yılda bir yaptın. İlk defa böyle zam yaptın. Müşterim de diyor 6 yıl oldu zam yapmadın diyor. Vallahi nasıl ya? 6 yıldır ama gerçekten ha. Buradaki şöyle diyeyim, bizim Türk lokantacılara duyurulur. Siz güzel zam yapıyorsunuz, güzel etiket değiştiriyorsunuz. Bakın burada esnaflık görün abi. Adam 6 yılda bir zar Vallahi sonra da belki, baskıyla yaptırdılar yani. belki de onların yaptığı doğrudur. Hani yapmamış olsaydın da çok bir şey değişir miydi senin için? Ya aslında şeyler değişmiyor. Maliyetler Maliyetler çok nasıl değişti mi? diyeyim? 6 yıl öncesine. ya değişti, %20 değişti. Bazı ürünler daha fazla tabii Ufak ki tefek. de. Ufak tefek yani zam yapmasan ne olur? Daha az kazanıyorsun. Oluyor yani. Mesela burada fahiş fiyat artışı olmuş olsa şayet, burada devlet buna müdahale eder mi? Yok etmez. Aynı Türkiye gibi ya. Aynı mı? Kafasına göre Allah aşkına. Evet. Çünkü Buldun devam. ne derler? Buradaki toptancılar Türkiye biraz daha şey o konuda ya, toptancı olarak daha dürüst. Türkiye daha dürüst. Tabii canım. Maşallah. Buradaki toptancılar Nazar değmesin diyelim. girmek için önce şey yapıyorlar, işte mal İndirim vermek yapıyor. için tabii ucuz veriyorlar. yapıyor. Bir bakıyorsun 1-2 ay sonra çıkmış. Mecbur Onun kaldığını için hissederse. toptancı seçeneğin çok olacak Aynen. burada. Güzel bir dipnot, restoran açmak isteyenlere. Evet. Ve burada kebaplarımız Tavuğumuz, var. Kebap diyorlar burada. kebap diyorlar işte. Tavuk var, Tavuk döner var, et döner et var. döner, dana döner. Dana tabii canım. Koyun falan kullanamıyorsun. Ya koyunun çok az kullanıyorum Çok az. koyun. Çünkü şey yok zaten. Hindular bir şey demiyor dana falan olayını. Burada öyle bir olay yok. Yok. Hindular biraz daha burada şey ya. Yiyenler var mı? Soft Hindu. Var. Ha. Var. Ne diyorlardı? Ilıman Hindu. He, çok katı değiller o konuda yani. Hindular da yiyor mu et? Yok öyle şey değiller. Hani yiyen var ama değil mi? Duydun Müptelası mu? değiller de. Ama yiyen var. He, tabii canım. O dini konulara çok bağlamıyorlar olayı. Hani bizde şurada domuz asılı olsa, burada tavuk asılı olsa biz domuzu görünce kaçarız. Yani dükkana girmeyiz abi. Dükkana girmeyiz. Onlarda öyle bir şey yok yani. Evet aynen. Şey yapıyorlar. Burada da şey vardı aynı, hiç değişmemiş. Yo, dolabı değiştirdim. Yok dolap değişmiş olabilir hatırlamıyorum da. Ürünler falan aynı. Sütlaç. Yoğurdumuz, Benim bayılarak fırında yediğim. sütlacımız, Bu neydi abi? Ayranlarımız. Şurada renkli bir yoğurt mu ne o? o mangal ayran. Mangol ayran. Tabii. Aa, tatlı niyetine. Tabii canım, Türklere içiremiyoruz da mangal ayran. Neden? Güzel ama. Bizim damak tadımıza pek uymuyor herhalde. Uymuyor. Fiyatlar burada. Tabii bak o panon da yeni. Sen ne kadar zam yaptın? 5, 6, 10. 5.000 lira zam yaptım ya. Yapma 5.000 ya. rupiye. Kaç para yapıyor dolar? Dolar 1 dolar 17.000 desen ne ediyor? 30 cent, 35 30 cent gibi zam bir yapmış şey evet. Allah bin şükür yeter. Vallahi. Daha ne olsun? Daha ne olsun abi. Dediğim gibi Türkiye'deki esnaflar seninle gurur duyuyor. Şu an zammı duydular ya. Bilmiyorum. Gurur mu Aynen. duyuyorlar? Abi ben şimdi geziyorum biliyorsun. Gezdiğim yerlerde Türk restoranları var. Çok istisna bir 2-3 tane yer var böyle bulduğunu kovalamayan diyelim. Kovalamayan 2-3 tane yer var. Onlardan bir tanesi de sensin ama genel olarak burada Türk esnafları yurt dışında, Tayland'da da aynı şekilde çok ciddi bir fiyat artışı yapmışlar. Yani 2,5 sene öncesine kadar Türk restoranları için söylüyorum. Tayland'da bununla karşılaştım. Ya bir çorbaya sen Türk lirasıyla hani bulunmuyor diye adam şey yazmış ya 270 liraya tekabül ediyor. 270 lira. Normal mi bu? Bir de şey Bir var çorba için bu herhalde yani. ya. Yok. Öyle fiyat artışları insanların masrafları artıyor. Tam mutlaka. İhtiyaçları artıyor, masrafları artıyor. Ha, ihtiyaçlar artıyordur. Onlar Tabii olabilir. canım, pandemi döneminde İşi büyütmek istiyordur. açık kalalım yeter olayıydı. Pandemi bittikten sonra masraflar da artıyor. Ya normalde işte bir çorbayı 250 bine satacak kadar fiyat artışı yok. Ya ben 2,5 sene önce aynı gittiğim restoranta Tayland için söylüyorum. Misal 70 liraya 2,5 sene önce bir çorba içerken 50-60 lira 70 lira yine yüksekti ama şu an 250-270 lira olmuş bu olay. Çok enteresan Yani bir olay. mantıksız o kadar artmaz. Çorbaya bunu yapan Serbest piyasa. kebaba neler yapmaz. Merhaba yenge. Maşallah büyütmüşsünüz.
Gel gel. Sen hatırladın mı? Hatırladın mı? Salim. Salim. Dolunay. Dolunay büyüdü. Dolunay. Tabii Dolunay büyüdü. Nasılsınız yenge, iyi misiniz? İyi, güzel. Amca. Amca. Bak amca diyor. Türkçeyi de öğrendi. Türkçe de diyor. Bak. Oo. Maşallah. Biraz sonra izlersin, tamam mı, çektiğimizi? Açar izleriz beraber, olur mu? Tamam. Tamam mı Anlamadım. kızım? Klimalı. VIP salon. VIP salon. Ha. VIP aile salonu. Herkese açık. Herkes açık. Ha, aile salonumuz. Doğru. diyor. Evet abi, şimdi seni yakalamışken biraz sohbet edelim. Burada Bakalım. neler değişti? 2,5 sene sonra geldim. Benim gözlemim pek bir şey değişmemiş. Yani yollar aynı yollar. Trafik biraz artmış. Yollar aynı yollar. Sen geldiğinde pandemi yeni bittiydi herhalde. Ya da Yok, bitmek çok da- üzereydi. Yok pandemi yoktu, ben sonra geldim. 2,5 yıl abi. Evet, pandemi çok oldu abi ya. 2019'da başladı. Her neyse. Değişen ne var? Çok fazla inşaat arttı. Evet, Türkler çok geliyor. Türkler çok geliyor. Türkler çok zaten. Türkler geliyor. İnşaat işi yapıyorlar. İnşaat işi yapan Türkler de var. Müteahhit anlamda, yapsapa anlamında. Onu duydum, batanlar çok olmuş Türklerden inşaat işine girip, çünkü burada inşaat süreçleri biraz zorlu işliyor herhalde. Abi burayı özellikle biz Türklerde bir pratik zeka vardır ya alışkanlığı. Evet. Bir de burayı Muz Cumhuriyeti olarak görürüz ya. Bir şekilde hallolur. Ondan sonra olmadı rüşvetimizi veririz, hallederiz. Biz çözeriz bu işi. Yani biz çözeriz bu işi. Ama o işler öyle yürümüyor. Onun için kitabına uygun yapmazsan Evet. bu şekilde bir yerde patlıyor. Belli bir süreç var. O burada uzuyor herhalde. Tabii yani uzuyor burada yani. Türkiye'deki gibi inşaat Yok, sektörü yok. olmuyor. Türkiye'deki gibi değil olay. İnsanlar biraz, çalışanlar daha rahat. Tabii, aşırı rahat. Aşırı rahat. Mesela işte ben duyuyorum, adam dükkan açacak. Ya küçücük kutu kadar bir dükkan, 3 ay tadilat. Ya dedim, tadilatlık bir şey yok. Zaten duvarlarını yeniden örmüyorsun yani. Evet. Mevcut olan bir dükkana işte boya badana yapacaksın, ne bileyim işte tavanını yapacağım falan. 3 ay sürdü diyor, 4 ay sürdü diyor. 9 Ya. ay sürdüğünü söyleyen var. Bir de gelen arkadaşlar buranın dinamiklerini bilmediği için Evet. biraz daha uzun sürüyor. Usta bulamıyor. Ya burada her şeye ulaşmak çok kolay değil Çalışkan yani. da değil herhalde fazla öyle. Abi tropikal iklim, sıcak memleket. Rahat. Sıcak memleketin insanı öyle olmaz. Sen Biraz daha mayışır. Sen mesela kaç saat çalışıyorsun şu an? Vallahi günde 1-2 saat çalışıyoruz. Yani Güzel. boş zamanlarımda Boş çalışıyorum. zamanla çalışmaya çalışıyor. Yani. Abi güzel. Tropikal iklim. Ya öyle tropikal iklimde strese sokmadan kendimizi. İstanbul'u özlüyor musun? Gittin mi? Yok be, hiç de özlemiyorum. Valla. Hiç özlemiyorum. Ya buralara alıştık be ya. Zaten 20 yıl yaklaşıyor buralardayız. 20 yıldır burası. He, Çoluk öyle- çocuk, aile hepsi burada. Evet, hepsi burada. Evet. Türkiye'de 2 tane oğlum var işte. Görüşüyorsun. Görüşüyoruz. Evet. Onun dışında bir şey yok. Türkiye özlemimiz yok. Çok fazla restoran açmak isteyen insanlar var. Senin bir tavsiyen var mı onlara? Şahsi olarak. Valla tavsiye olarak Tavsiye olarak yani bir yönlendirme değil de. birincisi iyi araştırsınlar. Evet. Yapacakları, bir de restoran açacak insanlar nasıl diyeyim, buraya geleyim bir restoran açayım, işi Evet. bilmeyenler. Yani öncelikle donanımlı olmak gerekiyor ya. Ayrıyeten maddi olarak da sağlam olmaları lazım. Ya duyuyorlar, adam tostçu açmış, parayı kazanıyor. Ne bileyim işte menemenci açmış, çok para kazanıyor. Yok Onları öyle. duydukları için aslında o insanların background'unda başka işler de yapıyorlar. Belki başka bir Yani. gelir kaynakları var ama onları çok mutlu, huzurlu görüyorlar sosyal medyada. Bu sefer düşünüyorlar. Adam ne bileyim tostçu açmış, opluyor, zıplıyor. Öbürü bilmem ne açmış, çok mutlu. Ya Abi. bir de çok paranın ölçüsü ne ki? Ölçüsü yok çok paranın. Evet, Yani o, ölçüsü tost, ne? o tostçuya göre, tost yapana göre Mutlu olabilir o. tamam yetiyordur yani.
Ama öyle bir tostçulukla bir bilmem neyle köşeye döneni falan ben duymadım da görmedim ben. Öyle bir şey yok yani. Bana soruyorlar bazen ne yapacağım burada, ne iş yapacağım. Ben diyorum ki tostçu atacağım diyorum. Zıplayan tostçu yazacağım diyorum şeyin. Tabii zıplayan tostçu diye. Bakarız tabii. Valla her şeyden önce işte iyi araştırsınlar. Evet. Burada parasız bir şey dönmüyor. Legal yapmalar lazım her şeyi. Kaçak Her şey işte tabii, olmaz. Ertelemeden. Onun için tabii o buraya gelirken hangi vizeleri alacaklar, ne yapacaklar. Senin kanalını da gördüm şeyde. Evet. Sen de başladın herhalde Evet, evet. ona. Şirket Bir de kurulumları. o şirket kurumlarında şunu bana bir sürü insan yapmaya çalışıyor. Doğru insanları bulsunlar yani. Evet. Sen başlamışsın işte. Evet. Dürüst insanları bulsunlar yani. Yani en azından Dolandırılıyorlar tabii abi. düzgün danışmanlık alsınlar ki sonuçta Tabii. bir danışmanlıktır bu. Tabii ki. Şirket kurulumu arkasından ne bileyim işte oturum izinleri ya da Tabii ki. şeyler de var. Bana soruyorlar mesela şirket kurmadan oturum izni alabiliyor muyum? Alabiliyorsun. 6 aylık veya 1 yıllık. Ya bir Onun de için ayrı bir video yaptım zaten. internetten araştırarak burada ne iş yapılır, şu mu bu mu onlara karar vermesi zor. Öncelikle sizin gibi dürüst insanları bulacaklar. Evet. Buraya gelmeleri şart. Hangi ülkeye gideceksen oraya gideceksin. Yaşayacaksın abi. Abi bazısı daha erkenden gelmiş oluyor. Mesela 2 sene önce ya da 1 sene önce gelmiş oluyor. Diyor ki benim diyor şirketimi diyor ben gelmeden açabilirim. Mesela onu açıyoruz zaten. Onda Tabii ki, problem yok. tabii ki. Zaten biliyor buradaki sistemin Tabii üzerine. ki. Yani olay o. İş açmak isteyenlere tavsiyem o olur. Çok ağırlıklı restoran işini çok fazla önemsiyorlar. Ya niye restoran işi? Çünkü Bilmesem de yaparım diyor. bilmesem de yaparım diyor. Bir de turist var. He. Herkes bir şeyler yiyecek diye düşünüyor. Ama turist de her yerde bir şeyler yemiyor abi. Tabii onu Öyle bir şey yok yani. o şeyi oluşturman için dayanma gücün olması lazım burada. Tabii ki. Şöyle diyeyim mesela burada bir yer açarken bazıları diyor ki bir işletme açmadan önce evlen öyle aç diyorlar. Avantajı var mı, dezavantajı var mı? Dezavantajı şu, ister evlendin, bilmem ne, çoluk Eşinin çocuk şirket yaptın. ortağı ya da şirketin sahibi yaptın. Tamamen eşinin üstüne olur her şey. Evet. Her şey öyle olur. Ortak olabiliyor mu? Ortak olabilir. Olabiliyor. O da olabilir. Ama Sizin nasıl burada abi? benim patron hanımım. Güzel. Benim parayla pulla bilmem benim alakam yok. O zaman çok detaylara girmiyoruz. Detaya girme. Benim patron hanım olduğu için Güzel. ben rahatım. Evet, Para derdim yok. güzel. Ama burada işte eşine güvendiğin zaman ona Tabii. tamamen güvenmek zorundasın. Tabii canım. Daha mı kolay olur? Yetkin bir hanımın varsa, bilgili bir hanımın varsa Evet. kolay olabilir tabii ki. Ama burada o donanımda bir bayan bulmak da kolay değil. Mesela şeyden evleniyor, çok lokal bir bölgeden evleniyor. Yok Ya abi. diyorum, duyuyorum Papağa'dan evlenmiş, Papağ Adası'ndan yani şimdi o kişiyle tamam evlendikten sonra bir işletme açmak, onu Beceremez. Ne Beceremez yani. Bu işin adadan dışarı çıkmamış ki zaten bilmiyor hiçbir şey. tabii ki canım. Bunun resmi işleri var, şusu var, busu var. Olmaz, yürümez yani o işler. Evlendikten sonra da o bayan kötü niyetliyse seni yarı yolda bırakır abi. Oluyor mu? Olmaz mı canım? Kaç kişiden duydum? Şey oluyor mu böyle Türklerde bir sıkıntı yaşayıp yani ayrılıp bir tane evlendikten sonra Var. millet akın ediyor buraya Türkler evlenmek için. Kesinlikle. Niye bilmiyorum. Kesinlikle var. Türkiye'deki evliliklerin %30'u burada oluyor herhalde. Onu görüyorum ya da Asya bölgesinde. Bir arkadaşımız vardı. Ben bir iki kere karşılaştım. Çoluğu var, çocuğu var, evi var, Evet. işi gücü var. Türkiye'ye gidiyor, dönüyor, geliyor. Kadın çocuğu alıp gitmiş. Aa, Tabii. Çocuğu alıp gitmiş, bulamıyor da. Çocuk canına kıydı ya. Resmen canına kıydı. Türk vatandaşı. Türk vatandaşı tabii. Vallahi çok Gencecik çocuk. Ya, o hikayelerden çok var. Çok var değil mi? Çok var yani. Bir de buradaki insanlar geleceği düşünmüyorlar ya. Günlük yaşıyorlar. Buradaki bayanın duygusu nasıl bir hani nasıl diyeyim sıcakkanlılığı Türk kadınıyla aynı mı ya da aile yapıları
Yoksa daha mı soğukkanlı Kadınları genel olarak? kadınları Türkiye, Çok Endonezyalısı, Japon umursamaz diye mı? ayırmamak lazım. Hepsi aynı. Son nokta. Şimdi oldu. Yani fark etmiyor diyorsun bu. Fark etmiyor. Doğru insanı bulursan hepsi iyi. En zor millet hangisi abi? Türkler mi? Türk. Kadın olarak diyorsun. Türk abi ya. Neden abi? Sosyal medyadan tanışıyorlar. Onu görüyorum. Sosyal medyadan tanışarak ne kadar sağlıklı bir... Olmaz abi. Sağlıklı falan. Yani geliyorlar buraya, burada aracı kişiler var. Yine Türkler yapıyor bu işi. Evet, evet, Tanıştırıyorlar. İşte belli bir bedel ödeyerek onlar onun için araştırıyor bunu ama sonrasında bir evlilik var, bir hayat var. O ne kadar sağlıklı yürüyecek, ne kadar doğru yürüyecek. Sosyal medyadan tanıştığın insanın hiçbir şeyini bilmiyorsun. Ya tanışmış Java Adası'nda bir kasabanın bir köyünde yaşayan bir kadın ya da kız neyse. Onunla alıp Türkiye'ye giden var. Türkiye'de yaşamaya çalışan var. Ya da kendi buraya geliyor. Bütün parasını burada kaptıranlar oluyormuş duyduğum kadarıyla. Var tabii ki canım. Onu diyorum yani. İyice tanımadan, etmeden ona güvenip de bir işe girmek falan akıl işi değil yani. Doğru. Akıl işi değil. Neticede buradaki insanların %50'si cahil diyeyim yani. Cahili Türkiye'den daha fazla. 3 kuruş para varsa için ucunda Evet. Evlenirim. kazı atar abi. Evlenir, kazı atar, gider. Sen sonra başına bela da alırsın. Boşanmak için arar durursun. Değil mi? Bir de boşanamazsın. Ya burada mesela ben duyuyorum, soruyorlarmış. Şakadan sordum. Misal öyle bir haber de çıkmıştı. Şakadan sordum kadına, benimle evlenir misin diye. Tamam dedi. Bir anda kendimi nikah masasında buldum diye Türkler de var. Sorun yok yani. Yani evlilik teklifinin burada geri dönüş yanıtı nasıl, ne kadar zamanda oluyor? Hemen oluyor mu yani? Böyle benimle evlenir misin dediğinde burada bir kadına nasıl bir cevap veriyor? Hızlı cevap veriyor mu? Evet ya da Vallahi hayır. o konuda bir tecrübem yok benim ya. Ama benim duyduklarım çok hızlı bir şekilde evlenmeyi kabul ediyorlarmış. Biraz da belki buradaki yaşadıkları zorluklardan kurtulmak anlamında. Bilmiyorum. Biz hanımla 1-2 ay çıktık. Evet, görüştünüz. Sonra hanım dedi evlenmemiz lazım dedi. Onun için tecrübem yok yani. Hanım sordu bana. Güzelmiş ya. Sen kabul ettin mi, düşüneyim mi dedin? Vallahi düşüneyim dedim. Ciddi misin? Bana dedim bir hafta bir müsaade et. bir iki ay falan diyeceğim. Bir hafta mı dedin? Bir hafta dedim. Bir hafta. Sonra? Bir hafta sonra tamam dedim ya evlenelim dedim. Ne olacak ki? Allah'a şükür. Maşallah şimdi. 2011'de evlendik. Evet. Sonra yeni bir kızımız oldu işte. Sen de tanıksın aşağı Evet. yukarı doğum tarihine. Şükür Allah'a hayatım iyi, güzel, mutluyum. Doğru. Allah daha iyi Her etsin. şey yolunda gidiyor. Burada restoran işletiyorsun ya, burada tedarikçilerde bir problemin var mı? Yani istikrarlı bir şekilde ürün bulabiliyor musun? Yürüyor ya, tedarikçilerle bir problem olmuyor. Gel ha? Dolunay gel. Gel. Türkçesi nasıl? Türkçesi nasıl kızım Türkçen? İyi mi? İyi mi? İyi. Gel otur. Gel. Gel hani ne vereceksin bana kızım? Ha? Sen Dolunay. tanıdın mı amcayı? Hatırlamaz ki. Sen Çok 3 küçüktü o aylıktın zaman ya. geldiğinde. Ama sana ne kadar benziyor ya, vallahi ya. Hiç Endonezyalılara hiç benzemiyor abi. Herhalde yani. Mami nerede kızım? Türk genleri ağır basmış abi. Evet. Bu babaannesine benziyor. Evet. Tabii. Tam babaannesi. Minicik bir şeydi. Evet. Yanında duruyordu. Kucağımda nokta gibi duruyor. He, nokta. Vallahi. Şimdi maşallah. Saçları gür çıkmış. O zaman sen tıraş mı ettirmiştin? Bir şey olmuştu sonradan herhalde. De, tabii şeye vurdurduk. Burada adet bebekleri öyle sıfıra vuruyorlar. Jiletle kazıyorlar. Zaten hava hep sıcak, rahat etsin diye. Yok bir de ondan sonra gür çıkıyor diye. He, doğru. Tabii. Küçükken Bir daha- ben de yapmıştım. Duymuştum da pek bir şey değişmedi bende. Geleceğin senin de parlak canım benim gibi. Öyle mi? Tabii parlak. Parlak. O derece. Dolunay. Şimdi kaç yaşında oldu Dolunay? Ha? Kaç yaşında oldu? 3'e girecek amcası. 10 Kasım'da. Burada şey nasıl abi? Okul olayı nasıl burada? Okul olayı o devlet okulları da var. Ama o devlet okulları dine göre ayrı. Ha, dini eğitime yönelmiyorlar fazla. Dini eğitime yöneliyorlar ama
Hindu okulu var, Müslüman Öyle okulu mi? var, Hristiyan okulu var. O şekilde devlet okulları var. Ha, ücretsiz mi? Onlar da belli bir miktarda ücret alıyorlar ama düşük. Milletin ödeyebileceği cinsten. Tamamen ücretsiz devletin karşıladığı okul yok. Ben duymadım, öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ama bizler o okullara yollamayız. Çünkü eğitim de yeterli seviyede Yetersiz değil. geliyor. Ha. Onun için mecburen o international denilen ya da biraz daha kolej türü paralı okullara yolluyorsun. Ana sınıfı, oyun sınıfı diyeyim, ana sınıfı mı de, oyun sınıfı mı de? Evet. Onlar bile aylık 3-5 milyondan başlıyor. Buranın parasıyla yani. Aylık. Aylık. Ha, Aylık 4 milyon desen Türk lirasıyla kaça gelir? Ona falan mı gelir? Evet. Büyüdükçe tabii ki masraflar da artıyor. okulun şeyi değişiyor. Sınıf değiştikçe masrafı aylık Masraflar değişiyor. artıyor yani. Ama Durum- işte Türkiye ile kıyaslanamaz. Şimdi Türkiye'deki özel okullara bakıyorsun abi 250-300 bin liralardan falan duyuyorum ben özel okullara. Şimdi 10 bin lira civarı nerede? Ama tabii bu dediğim oyun sınıfı. Oyun Okula sınıfı, evet. alışsın diye. Yani ne olur? İşte bizim ilkokul seviyesi ne olur? Lise ne olur bilemiyorum. Onlar duyduğum rakamlar, yüksek rakamlar var. Ha, yani olsun, Yani iki Türkiye katı olsun rakamları abi. falan 2 katı olsun o kadar daha mı fazla oluyor? daha fazla yani. He. Diyeceğim Eğitim mi? dünyanın her yerinde. Tabii dünyanın her Biraz pahalı yerinde geliyor. pahalı. İşte burada herhangi bir şekilde bir bağım evliliğim olmadığı için söylüyorum. Türk vatandaşı sağlıktan nasıl faydalanır? Yapıyorlar. Parasıyla mı? Parasıyla tabii ki. Sigorta yapıyorsun ancak sistem değişmiş. 5 yıllık vizen yoksa yapmıyorlar. Ha 5 yıllık bir vizen 5 olması. yıllık vize kitap deniyor burada. Evet. O kitap alınca yapıyor. Ben evliyim. Evliliklerde giriyor devreye. Ben evliyim mesela burada. 1 yıllık aile vizesiyle kalıyordum. Evet. Bana bile yapmadılar o dönemde. Dediler 5 yıllık kitap alman lazım. Kitabın karşılığı Endonezya dilinde değil mi kitap? Endonezya dilinde kitap. Karşılığı ne? Defter gibi mi? 5 yıllık vize. Vize anlamında. Ona kitap diyorlar yani. Vizeye kitap diyor. 5 yıllık vizeye kitap diyorlar. Öylelikle yaptırabiliyorsun. Aylık da 150 bin lira, 150 bin rupi gibi bir rakam. Aylık ödüyorsun onu. Evet. Online Yüksek değilmiş. ödüyorsun. Yüksek değil. Öylelikle hastanelerden Sağlık sektörü iyi mi yani buranın? Hastaneler, devlet hastaneleri ya da İyi yaptığın hastaneler sigortada, var ya. özellerde geçiyor mu bu sigortada? O şeylerde yazıyor zaten. Hastanelerde yazıyor kullanabiliyorsun diye Her hastanede geçmiyor. Olanlar var. Olanları Belki biliyorsun de kapsamı zaten. vardır onların. Hani bedel ödedikten sonra artıyor olabilir belki kapsamları falan. Yok be. Ha, yok mu o standart? Yok yani standart. Biz bir sorun yaşamadık bilmiyorum. Evet. Ancak oluyor işte hastanede yatman gerekirse klasik odada değil de işte biz kızım aşkım efendim aşkım Endonezya diye konuşuyor değil mi? vallahi bu kendi dilinde ben de daha tam çözemiyorum. Güzel. Özel oda istersen onun farkını ödüyorsun hastanede. Farkını ödüyorsun. Öyle. Ha kızım. Şiddeti ne diyorsan. Ne o? Türkçe konuş kızım ya. Vay vay vay. Dejavu oldum 2,5 sene öncesi gibi abi. Eline koluna sağlık. Neyli bu abi? Kıymalı, kaşarlı mı? Kıymalı kaşarlı ya. Bizde Kıymalı, kaşarlı kıymalı pide. pide işte ya. Aynen. Ha, Kendi yaptığın ayran da geldi. evet. Homemade derler ya. Homemade ayranımız. El yapımı. Ha. Bardak ister misin? Yok, iyi bana. Tuzlu ayran mükemmel. Burada adetten mi abi limon mu sıkılıyor? Vallahi biz koyuyoruz öyle çeşit Yiyorlar olsun mı? diye. Bilmem. Renk olsun diye. Yani. Ben de sıktım bilmiyorum vallahi. Ama yok buna gider ya limon. Gider değil mi? Gider gider. Zaten sıktım artık. He. Bir de limon değil bak o lime. Affedersin. Lime deniyor ya yani affedersin. Tropikal bir iklimde şu an yaşadığımı unuttum ben. Niye lime?
Neden? Çünkü ucuz. Güzel abi. Bildi. İthal sarıcım onlar pahalı. Bu pideyi nasıl öğrettin? Burada mesela artık senin çalışanlar yapıyor. Yani çalışanlara öğretmesi bir ay falan sürüyor. Bir ay çabuk öğreniyorlar. Ama altyapıya hazırlıyorsun yani. Onlar şekil vermesini, içine koymasını falan, Pişirme, fırına vermesini. hazırlama. Tabii. Hamurunu falan sen yapıyorsun. Tabii canım. Başlangıçta ben yapıyorum. Onu da zamanla öğreniyorlar ve öyle pidedeki ne bileyim ekmek yapanlardı falan. Onlarda bir tane eski eleman onu tutuyoruz kesin. O kalıyor. Yani o- Kalifiye, ustabaşı. Tabii ustabaşı gibi kalıyor. Maaşını iyi veriyoruz. Diğerlerinden Ortalama fazla. maaşlar nasıl burada şu an? Ya buranın parasıyla 3-3,5 milyon civarında. Düşükleri de var da o düşükleri hiçbir şey bilmeyenler, yeni başlayanlar falan. Burada bir ustayı eğitmek ne kadar süre zaman alıyor? Pratikler mi? Çok pratik değiller ya. Ya bir de şeye uzaklar dostum. Bizdeki yiyecek kültürüne uzaklar. Bilmiyor ki. Doğru. Yani bilmediği şeyi nasıl yapar insan? Bilmiyor. Ama öğreniyorlar. Yine öğreniyorlar ama o. Ya öğreniyorlar tabii ki. Bizdeki kadar sorumluluk duygusu olmasa da bilmiyorum ben kendimden biliyorum bizdeki gibi Çalışma demeyelim de. saatleri nasıl şu an senin burada ya da genelde nasıl? Ben burada tek shift ya. 8-9 saat çalışıyoruz, kapatıyoruz. Kaçta açıyorsunuz? Öğleye doğru. 12'de açıyoruz. 12'de biz. açıyoruz. 12'de açıyoruz, 10'da kapatıyoruz. İşte kimisi biraz geç geliyor, 10'da gidiyor. Erken gelen dinlendiriyorlar 9'da kendilerini. gidiyor. Yani bir saatlik dinlenme şeyi var. İzinler arada. nasıl abi? Haftada bir gün izin veriyoruz, ücretli izin. Kapatıyor musun sen? Eskiden kapatıyordun Yok, burayı. kapatmıyoruz artık ya. Artık kapatmıyoruz. Sen öyle hatırlıyorum bir Kapatıyorduk. pazar mıydı? Pazar günü. Pazartesileri kapatıyorduk. Pazartesileri kapatıyordun. Ha. Ama elemanı biraz arttırdık. Onun için artık Hiçbir şekilde devam ediyor böyle. Devam ediyor. Doğru. Gelen de en azından boş dönmemiş oluyor ki ben de daha önce geldiğimde yaşamıştım. Tabii, Geldim tabii. baktım kapalı bir şok oldum böyle. Ya insanlar daha önce de bahsettik. Burada günleri takip etmiyor ki. Aynen. Ne gün pazartesi, Doğru, ne doğru. gün pazar. Gerçekten öyle ama Tabii. o günleri takip etme algısı niye yok ya da Türkiye'de yok. niye var o? Ya dedim ya, yazı kışı suçlu busu bir şey yok. Türkiye'de cumartesi pazar okullar tatil olur, resmi daireler tatil olur bilirsin. Yani sokaklar Doğru. ıssız falan. Ha dersin bugün pazar, bugün cumartesi. Yok ki öyle bir şey. Nedret abi buradaki bu dini ritüelleri sorayım sana tam olarak nedir? Abi, belli zamanlarda seremoniler falan oluyor. Onun sebebi ya da senin bildiklerin nedir? Adanın %90 diyebilirim Hindu adası. O kadar çok mu? Tabii o kadar çok. Hindu adası burası. Balili Müslümanlar da var Evet. belli bölgelerde. Hindu Müslüman mı? Yok hayır. Balili Müslüman. Maalesef. Yani dışarıdan gelmiş falan da değil. Burada ama Yerlisi. azınlıktalar. Evet. Türkiye'de Hristiyan ne kadarsa o kadardır yani burada da. Hinduların ritüeli de sağ olsunlar 290 gün vardır. Ne o? Seremonileri. 290 gün. Mesela ya. O kadar sürüyor yani aşağı yukarı. Benim elemanlara bıraksan her gün gidecekler seremoniye. Ama de var. Benim elemanların 1/3 Hindu. Ama sırf o dini ritüel de değil. Bir de sosyalleşiyorlar orada. He, o da var. Tabii ki belli tapınaklar, belli toplulukları var. Hep aynı tapınağa Cemaat gidiyorlar. gibi mi? Cemaati, ondan da cemaat. öyle. İzleyen arkadaşlar demesin kıyaslamaya bak falan diye de. Yani Yok be ya, o Müslümanın da cemaati var, Hristiyanın da var, Hindu'nun da var abi. Onun için orada sosyalleşiyorlar da. bunlar toplanıyorlar. Sohbet, muhabbet, bilmem ne. Tabii canım, Görüşmüş oluyorlar. görüşmüş oluyorlar. Amacı ne onun? Onun haricindeki amacı yani sosyalleşmenin haricinde. Ya tabii ki Neyi tapınıyorlar. hedefliyor? Tapınıyorlar değil mi? Ya o kadar sorma, onları anlamam pek. Bilmiyorsun. o kadar. Hinduların olayları işte ya. İneklerle de çok bir dertleri yok öyle canım. Ha, burada şey yok. İneklere tapınma falan Bir öyle şey Hindistan'daki gibi olay yok. yok. Gene saygı duyuyorlar. Belki de öyle işte Hindistan'daki gibi hani yolun ortasına yatarmış kimse kaldırmaz. Zaten öyle yolun ortasına yatanı görmedim daha. Burada. Burada yok öyle Zaten bir şey. yollar çok dar.
Bir de inek yatarsa iyice. Burada kendi kesmesi de iğne yetiştirir satar yani. Yani yetiştirip satabiliyor. Satar canım, bizim ev O sahibinin vardı Hindistan'da burada. saklıyorlardı inekleri, çalmasınlar, almasınlar. Biz orada da Hindistan'da inekleri Müslümanlar çalıyordu. Bayram zamanlarda, Kurban Bayramı'nda hani bilerek çalıyorlardı yani. Anladım. Sırf böyle onlara karşı şey olsun diye bir üstünlük sağlamak için ya da bilmiyorum. Burada öyle bir şey yok ya. Yiyorlar mı? Müslümanlarla Hindular iyi geçinir. Hindular yiyor mu eti? Yemiyorlar da dana eti yemiyorlar. Ucundan ama şeyde değiller yani, yiyen de var. Ha, yiyen de var. Bizdeki domuz olayı gibi değil yani. Evet, böyle kesin. Yiyen de var. Ölülerini yakıyorlar. Evet. O da Herkes mi yapıyor o yoksa da herkes yakmak istiyor. Parasına bağlı. parasızca olmuyor mu? Olmuyor. Bayağı bir para biriktiriyorlar. Bir ara 50 milyon gibi bir şey duydum. Niye? O seremoni için Mesela benim için. Ha, en Öbür iyi- türlü yaksa olmuyor mu? en iyi ticaret din ticaretidir derler ya. Burada da var yani o. Tabii burada da var. Hindularda da var. Doğru, Hindistan'da Yani da var. adamı yatır altına bir kibrit çakla olmuyor o işler. Hindistan'da da vardı. Varanasi'ye gittiğimde orada da ölünün yakınları o odunları belli bir yerden almak zorundayım. Yani kendi de buyur tedarik işte. edemiyor. Tabii ki. Bir de o satan adamlar da işte belli bir şey olmuş, ticari bir durum olmuş. Tabii. Yüksek fiyatlara. Eğer o adamın odunu azsa yarım yamalak yanıyormuş. Yani bu sefer de şeyden böyle nehirde falan tekneyle gezinti yapıyorsun. Bir tane kol çıkabiliyor oradan bir yerden. Hadi canım. Tabii. O benim yanımda böyle o şoka girdim yani. Nehirde falan böyle sandalla geziyoruz. Yine bir seremonileri falan var. Baktım oradan şey geliyor böyle. Adamın biri mi boğuluyor? Meğerse bir yarım yanmış böyle. Yetmemiş parası adamın. Burası o kadar değil ya. Burada parası olmayan önce bir gömüyorlar. Benim bildiğim öyle. He. Gömüyorlar. İşte parası birikince, ailesi falan parayı biriktirince çıkartıyorlar onu. Ha, gömüldükten Tabii. sonra. 2 Sonra- yıl sonra zaten her gömülü Tam şey oldu. süresini bilemiyorum onun da. 2 yılda zaten Ya belki mumyalama gibi bir şey yapıyorlardır, bilemiyorum. olabilir. Ondan sonra onu çıkartıyorlar. Yakıyorlar ama Hindistan'daki gibi odun falan kullanmıyor. Bunlar teknolojik abi. Teknoloji gördüm. Şey yapıyorlar, öyle pürmüz gibi şey. Tüp, pürmüz. Mangal hesabı. Yani üstten veriyorlar alevi. Şipşak. Olay bitti, şipşak bitiyor yani. Çok çevreye de zarar vermiyorlar böyle. Evet. Odun modun yok yani. Ama yine de dediğim gibi, hayır, dediğim gibi 50 milyondan aşağıda mal olmuyor o seremoni. Doğru. Bazen görüyorum bayağı bir şey gösterişli seremoniler oluyor. Evet. Demek ki onlar fazla para harcıyor. Olabilir. Onlar biraz fazla vermişler. Odunu fazla almışlar. Abi biz makara yapıyoruz da tabii adamların şeyi bu. Bizim espri niyetine adamların inancı bu. Şimdi herkesin inancına saygımız sonsuz. O yüzden fazla söyleyecek bir şey yok. Benim de saygım sonsuz. Yani elemanlar ne zaman izin istese Seremoniler veriyorum güzel yani. oluyor. Ben çok keyif alıyorum buradaki seremonileri izlerken falan böyle bir şıngır mıngır falan böyle herkes süslenmiş püslenmiş. Vallahi dostum sen Güzel daha, güzel kızlar var böyle. sen daha tecrübelisin. Hangi konuda? Ya yok, seremoni konusunda ben Pardon. uzaktan bakıyorum, ha seremoni var diyorum, basıp gidiyorum yani. Hiç durup da Ben seyretmedim. giriyorum aralarına bazen güzel oluyor. Benim bilgim yok demek. Olabilir. Evine yemeğe davet eden mi dersin? Yani çıkıyor bunlar. Yani gitmedim ama hani böyle şey var. Sıcakkanlılık var insanlarda. O dediğin gibi sosyalleşme olayı bir de buranın bir bütünü olmuş artık Bali'deki seremoniler. Buranın aslında mistik bir doğasını var ya da atmosferini böyle bütünleştiriyor diyelim. Adamların hayatı o yani. Hayatı o. Mesela senin personel burada ben yarın seremoniye gideceğim diyebiliyor. Diyebiliyor ama onun kurallarını koyuyorsun. Yani önceden söylüyorlar. Bir de bu tür iş yapıyorsan bir iki elemana bağlı kalmayacaksın. Onların yedeğini bulunduracaksın elinde. Birisi izne giderse birkaç gün yerini doldurabilmelisin yani. Hadi gene aynı şeye geleceğiz. Bir yer açtık diyelim. Bir eleman bulduk. Eleman bir bakarsın bir gün gelir, ertesi gün yok. Olabiliyor. Basar gider. Tabii maaşını alır, gelmeyiverir. Telefonuna da bakmaz. Biz alıştık öyle şeylere. Doğru. O yüzden yedekli çalışıyoruz biz. Güzel. Mesela bir tane Balili çalışanla Türk çalışanı kıyaslarsan
Nasıl oluyor? Aynı mı iş gücü, verimi? Yok ya, sorumlu bir Türk vatandaşıysa, Türk ustaysa tek başına yaptığını burada 4 elemana yaptırırız. Neden burada hiçbir Türk'le çalışmayı düşünmedin? Türk ustayla. Şimdi Türkiye'den buraya çalışmak için birisini getirirsin, bir kere onu bir şirket üzerine kaydettireceksin. Onun çalışma iznini ödeyeceksin, masraflarını ödeyeceksin. Tahminen ortalama maliyeti ne bunun? Dolar hesabına alacak. Ya 5.000 dolar. abartı olmasın da vardır aşağı yukarı yani. 5.000 dolar masraf oluyor. Ve bir de getirdiğin Türk de Kaçmayacaksa eğer. genellemeyelim yani, her Türk'ü getirdim burada Tabii. düzgün ahlaklı çalışacak diye bir şey yok. Adam ortama bakacak, şeye bakacak, buradaki rahatlığa bakacak. Doğru. Bir bakmışsın o da yok. Seremonideyim. Seremoni değil, ulaşılamıyor. Aynen abi. Yenge merhaba. 2,5 seneden sonra yine buradayız. Evet. Değişen tek şey Nedret abi çok gençleşmiş. Yaşı değişmiş. Sen çevir istersen. Bir de çocuk biraz büyümüş. Anladın mı? Anladım. Nedret abi sen iyi bakmışsın ama güzel güzel bakmışsın maşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Genç olmuş artık daha yani. Eskisinden böyle bir kilo falan da vermiş. Fit Tabii. olmuş böyle. Spora mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun abi sen? He? Spora mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, bir şey yemeyince kilo veriyorsun ya. He. Aç bıraktı diyebilir miyiz? İşin sırrı açtık. Yok. Hanımla alakası yok o işlerin ya. Şimdi ben yengeye Türkçe soracağım da sen yine çevirirsin Endonezya anlamazsa. Bir Türk'le, Türk bir erkekle evli olmak nasıl bir şey? With Turkish. Burada çok fazla evlenen var Türklerle, o yüzden dedim. Aynı. Aynen. I say ya. Turkish. Just say iyi ya. İyi. İyi. İyi, güzel. İyi. Zaten 14 gelecek. 14 yıl oldu. 14 yıl, evet. Oldu mu o kadar abi? Evet. Oldu. Ya. Vay be, 14 yıl oldu. 14 yıl oldu. So ne demek iyi. İnşallah. Güzel. 6 mı kaç? 3 yaşında oldu. Üç Dolunay yaşında. 3 yaşında oldu. Ama maşallah böyle bir 4-5 yaşında falan gösteriyor. Evet. Babasına çekmiş. İri yani. Annesine hiç çekmemiş. Annesi ufak tefek. Bu babaya çekmiş. Değil mi Güzel. kızım? Evet de. Yenge sen Türkiye'ye gidecek mi? Gidiyor mu Türkiye'ye? Gezmeye, tatil. İnşallah. Apa ya? Next year. Next. Seneye mi? Next year. Bir next year. Evet inşallah. Güzel güzel. Güzel vallahi ya. No next year. After. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra. Evet. 2 yıl sonra. Türkçeyi öğreniyor mu? Türkçe başladı mı öğrenmeye? No. Ya, o Türkiye'de Senden biraz. Türkiye'de 1,5 yıl kaldı ya. O zaman öğrendi biraz. Evet. Burada konuşmayınca köreliyor insan Tabii. yani. Sen niye konuşmuyorsun abi? Ya ben onlarla Türkçe konuşuyorum sadece, o kadar. Evet. Hanımla Türkçe- Türkçe konuşuyoruz. İngilizce, Endonezyaca. Türkçe Sen karışık Endonezce'yi oldu. nasıl öğrendin? Ben nasıl öğreneceğim Endonezce'yi? Bana onu söyle. Mecburen öğreniyorsun. Şayet şeylerin içinde olursan, İngilizce konuşanların, Türkçe konuşanların içinde olursan zor öğreniyorsun. Ha, o zaman Burada genelde yerli halk da İngilizce konuşuyor ya. evet. Birçok arkadaş ihtiyaç duymuyor Endonezya'ya. Evet. Ya. Onun için de öğrenmiyorlar. Ama benim elemanlar hep yerli olduğu için hemen hiçbir de İngilizceden bir Peki haber. Endonezce'yi öğrenmek zor mu yani? Ben Çok basit, çok basit. valla. Kelimeleri öğren, arka arkaya sırala. Normal gidiyor yani o zaman. Gider. Yani zaman kavramı, hani İngilizce'deki zamanlar şu falan burada çok geçerli değil. Ha, o şekilde çok detaylı zaman kavramları Çok yok. detaylı değil. Kendileri de çok gramerli konuşmuyorlar zaten. Öyle mi? Öyle bir şey yok yani. Bir, o zaman bir sözlük alayım ben bir yerden. Sözlük falan varsa artık burada yaşayacağım. Ben de buraya yerleştim artık. Buradayım. Burada kalmayı planlıyorum. Yani Türkiye'ye de gideceğim de daha çok burada yaşamayı planlıyorum. İşte buradan gitmediğim ülkeler var.
oralara Bali, gideceğim. Bali güzel mi abi? Bali'yi ben seviyorum. Herkes rahat. Hep sıcak. Kış ayı yok burada. Türkiye'deki gibi değil. O yüzden güzel. Evet. Ama sonra bilmiyorum sıkılır mıyım daha sonrasında. Onu bilmiyorum yani. İleride belki sıkılırım ama şu an için bir problem yok yani. Sıkılırsak da bir yerlere gider geliriz. Kızım Bali güzel mi? ya Ya. Ya. Hangi dilde bu? ya international. International. International ya. Maşallah ne kadar benziyor sana ya. Evet. Ya yenge kızma ama yani çok benziyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok iyi. Teşekkür ederim vakit ayırdın bize. Teşekkür ederim çok sağ olasın. Ama şey Rica yapıyor. ederim. Bir şey olunca annesine sarılıyor bak. He. Babaya sarılmıyor. Babaya da sarıl. Babaya da sarıl. Babayı ittiriyor. Gel kızım bir sarıl da gör şunları. Gel gel gel. gel. Şimdi patron kim mekanda? Gerçek boss kim? Mekanın dükkanı. Şayet para kimde toplanıyor dersen hanım. Tamam. Ha, Sen işlere sorarsan- İşletmeci olarak çalışıyorsun He galiba. yani. Müdür gibi. Manager diyelim. Manager. He, manager diyelim. Ama bu şey de güzel olmuş burada. Küçük mekan, yan tarafı aile salonu, VIP salon. Evet. Burada klimalı. Patron kim diyorlar? Dükkanın patronu. Ha var. Ha yani evet. Doğru mantıklı. Her şey Küçük patron. Küçük patron. Çak. Çak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. Çak. Aferin sana. Değerli vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederim. Güzel bir Teşekkür sohbet ederiz. oldu. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Evet. Final. Bomba. Abi sen mi yapıyordun değil mi bunu? Evet. Nasıl yapıyorsun abi? O da Anlatır homemade. mısın bir? O da homemade. Nasıl yapıyorsun? Bir anlatır mısın? Nasıl yapıyorsun? Açıyorsun. Gaziantep rakibin geliyor. Antepli ustadan gizli tarifler. Evet. Sabırla yapıyorsun üstad. Baklava yapmak için sabır lazım. O mu tarif? Ha. 3 saatini falan veriyorsun oluyor yani. Her uğraşan yapar baklavayı. Ama bir 3-5 yıl uğraşması lazım. Çok güzel bir tarif oldu bu abi. Öyle ama baklavanın değişkeni çoktur. He. Yani onun için şunu şöyle yap, şunu kattım oldu. İçine bunu kattım ne koyuyorsun oldu. sevginin dışında? Sevginin dışında un, yumurta, su, tuz. Budur yani. Hamuru açıyor musun yoksa hazırdan mı yapıyorsun? Hazır yufka bulunmuyor değil mi? Kendin açıyorsun. Kendin açıyorsun da. Ya, burası Türkiye değil ki hazır yufka bilmem ne olsun. Öyle bir şey yok yani. Yapma. Yani böreklik yufka bile bulamazsın, bırak baklavalığı. Onu peki un kalitesi değişiyor mu baklava Un yaparken kalitesi falan? deneye buluyorsun doğruluğunu ya. Evet. Karıştırıp kullanıyorsun falan oluyor ya. İçinde ne kullanıyorsun? Fıstık mıstık? Antep fıstıklı yapıyorum, cevizli yapıyorum. Sen bir ara yer bademli fıstıklı yapıyordun. İlk yer fıstıklı yapıyordum. Çünkü tadını zaten bilmiyorlar. İçinde ne varsa Kimse var de işte anlamıyor. fıstıklı da geçer. Bezeli. Güzeldi bu. Profesyonel bir Yo, fıstık, Türk esnafından duyulması fıstıklı gereken. da güzel ama. Güzel de o. Yer fıstıklı da benim Ama favorim. çok dürüstçe oldu ya. Güzeldi ama. Ucuz usta ne olacak? Doğru söylüyorsun. Yani. Ucuza da satıyorsun zaten sen. burada. Ucuza da Onun satıyor. avantajı Bir o. de gelen burada baklavaya bilen müşteri değil ki. Bu neli diye bakmıyor, bakmıyor. Baklava diye bakıyor. Doğru. En azından o dönemde. Yani bende çeşit olmadığı için. Tek çeşit. Yani sorana söylüyorduk. Etikette şey falan yazmıyor işte. Yer fıstıklı yazmıyordu. Baklava yazıyordu Doğru, sadece. Abi eline koluna sağlık. Neyse işin sırrı bu yani. Çok açıklamış oldu. Evet. Afiyet olsun. Yer fıstığını öğrenmiş olduk. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Evet, güzel bir sohbet oldu. Nedret abim. Kaç yıldır buradaydın abi sen? Bir daha söyler misin? 20'ye yaklaşıyor. 20 yıldır burada. Yengemiz de herhalde 14 yıl oldu. Evlisiniz 14 Evet. yıldır. Ve ufak Dolunay önceki videodan hatırlarsınız çok küçüktü. Minicik bir şeydi. Şimdi kocaman olmuş maşallah. Önceki videodan da zaten kıyaslarsanız 2,5 yıl önce gene gelmiştik buraya. Başlık yine zengin Türklerdi. Her zamanki gibi.
Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Bir nokta bile olsa, bir harf bile olsa benim için çok değerli. Abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Like tuşuna basmayı aynı şekilde. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız bana daha fazla destek vermiş olursunuz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Dudu. Bay bay. Hadi bay bay Dudu. Bay bay. Öpücük. Öpücük. Kiss bay. Kiss bay. Ha?